Burada geleneksel Moğol ya da daha önce gördüğümüz Türk çadır tiplerinin haricinde bir çadır tipiyle yaşam süren ve ren geyiklerini evcilleştirmiş ve onlarla hayatlarını idame ettiren ren geyiği insanları ya da Duha Türkleri diye tanımladığımız Duhaları ziyarete geldik. Duhalar neden böyle çadırda kalıyor derseniz, bunlar biraz daha hızlı göç etmeyi ve biraz daha fazla sayıda göç ettikleri için daha çabuk kurulabilir bir çadır tipi seçtiklerini tahmin ediyorum. Gördüğünüz çadır tipi biraz bu şekilde Kızılderili çadırını andırıyor. Buradaki geleneksel çadırların hiçbirine benzemiyor. Bu gördüğünüz içerideki o tahta kısımlar burada sabit kalıyor. Eksi 50 derecelere kadar olan sıcaklıklarda burada 12 ay yaşamaya çalışıyorlar. Burada derken tam olarak bu noktada değil. Kimi zaman yaylalara, Rusya sınırlara yakın noktalara, kimi zaman da Hösgöl dediğimiz noktaya gidiyorlar. Tarihte Türk adının ilk kez geçtiği ve bugünkü adı Moğolistan olan bu uçsuz bucaksız bozkırlara sahip ülkede nüfusları 700'den daha az sayıda olan, asırlardır göçebe yaşayan bir Türk halkı var. Yüzyıllardır göçebe yaşam biçiminden vazgeçmeyen bu halk, Türk coğrafyasında Duha Türkleri diye anılsa da onların ilginç bir özelliği ve bu sebeple aldıkları başka bir isim daha var. Tısatan, yani Rengi insanları. Binlerce yıldır bu hayvanlarıyla yaşayan bu insanların renk geyiklerini tam olarak ne zaman ve nasıl evcilleştirdikleri bilinmiyor. Duhalar yüzyıllardır birçok ihtiyaçlarını onlar sayesinde karşılıyor. Bu insanlar için artık renk geyikleri hayatın vazgeçilmezi durumunda. Moğolistan bozkırlarının zorlu arazi yapısına uygun, kısa ve güçlü bacakları ve Güney Sibirya'da kışın eksi 50 dereceyi bulan soğuklara dayanıklı postları sayesinde coğrafyanın tüm olumsuzluklarına karşı koyabilen bu hayvanlar artık bu insanlar için günlük hayatın önemli bir parçası. Yeni doğan güneş ve Güney Sibirya ormanları masalsı bir güzellikle yeni güne merhaba diyor. Renk geyikleri ve köyün diğer sakinleri de doğan güneşi neşeyle karşılıyor. Duha Türklerinde kadın ve erkek tamamen eşit. Bu sebeple erkekleri günün her saatinde herhangi bir iş yaparken görebilirsiniz. Önce odunları kırıp kahvaltı için hazırlıklara başlanıyor. Günün ilk saatlerinde renk geyikleri sağılmak üzere hazırlanıyor. Yarı yabani bu hayvanların bir çift ayakları birbirlerine bağlanıyor
Daha sonra daha kolay sağılması için bir ağaca bağlanıyor. Onlarca rengeye sarıldıktan sonra yalnızca 1-2 litre süt çıkıyor. Önce bu bölgeye özgü tuzlu çay yapmak için bir miktar rengiye sütünü odun ateşindeki ısınan çaya ekliyorlar. Mehmet. Mehmet. Ha. Benim adım Kantoya. Kantoya. Ha. Ekki. İki. Ben Türkiye'den vardım. Türk. Türk'ten gelgen. Kaç uruk var? Bir uruk var. Bir uruk. Aha. Kız. Kız de. Kızının uruğu bu. Ha, kızın uruk bu. Aha. Kızım bu. Ha, kızın bu. Ha. Duhalar, şamanist ve tengricilik ile yakından bağlantılı ve doğada bulunan her şeyin bir ruhu olduğuna inanıyorlar. O yüzden doğaya zarar vermemek için ellerinden geleni yapıp doğadaki ürünleri sadece ihtiyaçları kadar kullanıyorlar. Nehirde yıkanmıyorlar ya da hiçbir eşyalarını orada yıkamıyorlar. Şimdi bu insanlar şamanizme inanıyorlar. Ya da işte doğaüstü güçlere inanıyorlar. İnanıyorlar ki işte ormanın ruhu var, suyun ruhu var, derenin ruhu var, rengenin ruhu var. O sebeple nehir kenarında mesela şurası su dolu. Orada bir yuva açıp el yüz her zaman yıkanabilir ama onu yapmıyorlar. Getirip kenarda yapıyorlar çünkü nehire ellerine sokarlarsa, yani nehirde temizlenmeye çalışırlarsa nehri kirlettiklerini düşünüyorlar. O yüzden nehirde yıkamıyorlar ya da nehirde bir şeyler yıkamıyorlar ya da ellerini bile yıkamıyorlar. Alıp suyu kenarda yıkıyorlar. Duhalar son dönemde bir hayli adından söz ettirir oldu. Bu sebeple ne kadar ulaşılması zor olsa da gün içerisinde birçok turist bölgeyi ziyarete geliyor, erkekler bu turistlere ren geyiklerini binicilik amaçlı kiralıyor, kadınlar ise ren geyiklerinin boynuzlarından ya da postlarından yaptıkları ürünleri gelen turistlere satarak bu durumu ekonomik bir avantaja çevirmeye çalışıyor. Hepsinden öte bu turist akınından ayrıca mutlu olan birisi var. Batırşıp. Köye gelen ziyaretçilerin ona getirdiği ikramlardan çok memnun ve her gün yeni bir arkadaş edinerek eğlenceli vakit geçiriyor. Rotay mı? Tuttu. Hadi bak. Bu. Dongan mı? Iya. Göp soğuk olur mu? Göp soğuk olur mu? Tus var va. Ay yavaş ver. Duha Türkleri aslında bugün Rusya sınırları içerisinde bulunan Tuva Cumhuriyeti'nde yaşayan
Türk boyları ile aynı soydan gelmekte. Moğolistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra sınırın Moğolistan tarafında kalan Duhalar, asimile olmamak için taygalardaki eski tip konar göçer hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Maalesef dilleri kaybolmaya yüz tutmuş diller arasında gösteriliyor ve bu dili şu an sadece yaşlılar tam manasıyla konuşuyor. Gençleri artık kasabalarda yatılı olarak Moğolca eğitim gördükleri için bu dilin yarım yüzyıl sonra artık yok olacağı düşünülmekte. Duha dili ile Türkiye Türkçesi arasında çok ortak ya da benzer kelime olsa da anlaşmak o kadar da kolay değil. Bölgeye gitmeden önce öğrendiğim birkaç kelime ile onlarla anlaşmaya çalıştık. Takmasa hagistin. Şimdi sen adın kim? Benim adım Kantoya. Kantoy, sen adın kim? Taptı. Dağıttı. Sonuncu acıtır. Sonunca hacime çok. Kancap andır Amitabh dur siler. İbim altap. Sen Tayga'da doğdun. Taygada. Sen Ya. Hösköl'de burada. Burada. Bunda. Burada. Taygada. Kaç uruk var? Bir uruk. Senin bir uruk, onun bir uruk. Aha. Tayga'da kışın cugularsınız. Taygada kışın. Çok ısık, soğuk Soğuk. cugularsınız. Yüzün martlar. Bu Tayga'da 2 çadır var. Bir sen çadır var, bir on çadır var. Ya. İki. Aha. Çopta Tayga'da durur. Çok da taygada durar. Ha. Hmm. Omak var mı? Var. Var. Ha. Buna ne dersiniz tuva? Kulak. Kulak. Bu Diş. diş. Dal. Dal. Aha. Mu Boz. boğaz. Ha. Mu Bot. but. Ya. Ha. Mu İtük. ıtık. Ya. Ha. Bir, iki, üç, 4, dört, 5, beş, 6, 7, 8, 9, 10. Cengiz. örttüm. Toplamda 700 kadar Duha Türk'ünün olduğu tahmin ediliyor. Bunların bir kısmı Moğolistan'ın kuzeyinde, Hösköl civarında ve şu an bulunduğumuz bölgeye en yakın kasaba olan Saganur'da yerleşik olarak yaşadığı biliniyor. Yalnızca 200 kadar Duha Türk'ünün hala yaşamlarını bu taygalarda göçebe olarak devam ettirildiği düşünülse de, kışın eksi 50 derece bulan hava koşullarında yaşamaya zorlananların da Saganur'a gidip kışı burada geçirdikten sonra baharda tekrardan taygalara döndüğü biliniyor. Asırlardır, belki de binlerce yıldır yaşam biçimlerini ve dillerini koruyan, belki de en ilginç Türk topluluklarından birisi olan Duhalar, bugün Güney Sibirya ormanlarında özlerini ellerinden geldiğince korumaya çalışıyor olsalar da, modern dünyanın getirdikleri ve kapitalist sistemin en ücra noktalara bile ulaşması sonucu, dünyada var olan diğer bu tip küçük halkların yok olma tehlikesi altında olduğu gibi, Duhalar da yok olmanın eşiğinde. Duha Türklerinin özlerini unutmaması ve dillerini koruması için Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı bölgede çalışmalar yürütmekte. Umalım ki en eski ve en az asimile olmuş Türk topluluklarından olan Duhalar bu yaşam biçimlerini ve dillerini gelecek nesillere aktarabilir. Sen adın kim? Benim adım Kantoya. Kantoy, sen adın kim? Taptı. Dağıttı.